Türkiye'ye karşı Japonya ülkesinin müttefiklerle beraber bir savaş senaryosuna hoş geldiniz. İlk olarak Türkiye'nin müttefiki ve yardımcısı olduğu ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Kuzey Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu oldu. Japonya'nın destekçileri ise başta Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Tayvan oldu. Öncelikle Türkiye, müttefikleri olan Çin ve Rusya'ya şu sözleri söyledi. Rusya, benimle birlikte Japonya'ya karşı savaşmaya hazır mısın? Hey Çin, sen ise ezeli rakibin Japonya'yı yok etmek istiyor musun? Evetse benimle birlikte savaş, dedi ve bunun üzerine iki devletten yanıt olarak savaşa hazırız Türkiye. Askerlerini istediğin zaman ülkelerimizden geçirebilirsin, deyince Türkiye ilk olarak 100.000 civarında bir askeri orduyu önce Rusya topraklarından ve daha sonra da Çin'den geçirterek Şenhai bölgesine getirdi. Japonya ise bu askerleri istihbaratı sayesinde fark etti ve Doğu Çin denizine savaş gemilerini konuşlandırdı. Bu durum ise Çin Halk Cumhuriyeti'ni rahatsız etti ve o da Şenhai'deki Türk ordusuna 50.000 asker takviyesi olarak yardımda bulundu. Bu sırada Türkiye'de Hint Okyanusu üzerinden savaş gemilerini yola çıkarttı ve ardından bölgeye getirince buradaki sularda devasa bir deniz savaşı yaşanmaya başladı. Japonya'nın bu bölgede Güney Kore ve Tayvan isimli iki müttefiki vardı ve bunlar devreye girmeye hazırlardı. Bu sırada Güney Kore savaş gemilerini Japonya'ya destek verme amacıyla buraya getirdiler. Bu sebeple iki ülkeye karşı Türk gemileri kaybetmeye başlamıştı ki Rusya Federasyonu Kuril adaları üzerinden Japonya'ya donanma çıkarttı ve füze atarak bombalamaya başladı. Derken Rusların savaşa girdiğini gören Amerika Birleşik Devletleri hemen misilleme olarak Japonları koruması için özel gemiler gönderdi. Böylece burada da Amerika ile Rusya arasında bir deniz savaşı başlamış oldu. Bu sırada Türkiye Çin'e şunları söylüyordu. Hey Çin, düşmanın Japonlara karşı bana daha fazla yardımda bulun ve gemilerini destek olarak bölgeye gönder. Ardından Çin ise bunu onayladı ve hemen oraya son model savaş filolarını getirdi. Böylece Türkiye'nin eli rahatladı ve savaş Türklerin lehine olumlu yansımaya başladı. Çin'le beraber belli bir süre burada deniz savaşı devam etti ve bu da Çin ve Türkiye'nin başarıyla Japon gemilerini vurmasıyla sonuçlandı. Fakat Japonlar hemen savaş uçaklarını getirdi ve gemilerin bazılarını vursa da Çin Halk Cumhuriyeti buna önlem alarak hava savunma sistemlerini kıyısına getirdi ve böylece bölgede kuş dahi uçurtulmamaya başlandı. Bu sırada Japonya da aynı hamleyi yaptı ve kıyı sınırına hava savunmalarını yerleştirdi. ABD ile Rusya arasındaki gemi savaşına bakarsak buradaki deniz hakimiyetini Rusya'nın önde götürmesiyle bölge kontrolü Rusların eline geçti. Böylece Rusya Federasyonu hemen çıkartma gemilerini bölgeye getirerek Japonya'nın Hokkaido isimli büyük adasına askerlerini indirdi. Bununla birlikte hemen ardından Kushiro ve Kitami isimli şehirlere kadar ele geçirmeyi başardı Ruslar. Bu arada Türkiye ilk olarak bu uzunlamasına olan Ryukyu adalarına askerlerini indirerek hepsini kısa sürede kontrolü altına almayı başardı. Fakat bu sırada Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'ye şu sözleri söyledi. Hey Türkiye, Japonya anakara topraklarında ilerleme. Burayı bize bırak. Aksi takdirde sana savaş ilan edeceğim, diyerek Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye ise bunun üzerine resti çekti ve şöyle söyledi. Çin, Japonya ile savaşta olan benim. Buna karışamazsın. Çok istiyorsan yardımlarını geri çek. Size ihtiyacımız yok, deyince Çin adeta deliye döndü ve Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı. Türkiye de bunun üzerine Çin'e savaş açtı. Öncelikle Türkiye'nin Çin'i düşürmek için bir planı vardı ve derken tüm Türk devletlerini aktif olarak savaşa davet etti. Bunun üzerine Türk ülkeleri Çin'e savaş ilan ettiklerini açıkladılar. Ardından Doğu Türkistan'a yardımlarını göndermeyi planlayan Türkler buraya silah ve tank ve benzeri askeri teçhizatlar yollamaya başladılar. Derken Doğu Türkistan'ın ayaklanması başladı ve Türkiye devletlerin yardımlarıyla Çin'den toprak almaya başladılar. Doğu Türkistan askeri olarak oldukça güçlendiği için Çin'den bağımsızlığını ilan etmişti. Ardındansa Tibet bölgesine doğru ilerliyordu. Çin Halk Cumhuriyeti ise buna karşı özel bir plan kurdu ve Doğu Türkistan'ın sınır hattına askeri ordusunu göndermeye başladı. Böylece burada uzunlamasına bir çatışmalar yaşanmaya başlamış oldu. Türkiye bu arada Rusya ile anlaşma yaptı ve Japonya'nın ele geçirilmesi karşılığında topraklarının yarı yarıya paylaşılması kararlaştırıldı. Derken Ruslar Hokkaido adasındaki askeri gücünü arttırarak kısa bir süre içerisinde bu büyük adayı tamamen ele geçirmeyi başarmıştı. Dolayısıyla artık bu bölge Ruslara ait olmuştu. Türkiye ise özel bir taktikle çıkartma gemilerini bölgeye getirdi ve hemen ardından ise Kyushu adasına Türk askerleri indirildi. Adaya inilmesinin ardından öncelikle Kagoshima Türkiye'nin eline geçti ve ardından da ilerleyerek Miyazaki, Kumamoto ve Nagasaki bölgeleri ele geçirildi. Japonlar her iki cepheden de kuşatılmışlardı. Doğudan Rusya gelirken batıdan da Türkiye'ye gelmekteydi. Derken Japonlar ordusunu ikiye ayırdı ve bir kısmını Ruslara, diğer kısmını ise Türklere karşı çıkarttı. Böylece her iki cephede de çatışmalar başladı. Bu sırada Kuzey Kore'de Güney Kore'ye savaş ilan etti
etti ve ordusunu sınırlara göndermeye başladı. Güney Kore'de aynı şekilde davranıp ordusunu çıkarttı ve burada da bir cephe açılmış oldu. Bu arada Doğu Türkistan Tibet tarafını ele geçirmeyi başarmıştı diğer Türk devletleri sayesinde. Türkiye Cumhuriyetler Doğu Türkistan'a hava savunma sistemleri de getirmişlerdi. Bu sayede Çin uçak kaldıramıyordu. Çin ordusu da Doğu Türkistan'ın bu direnişi sayesinde barış antlaşması yapmak istedi. Ardından yapılan bir barış antlaşması ile Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı tanındı ve artık bağımsız bir ülke olmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti daha fazla yıpranmamak amacıyla bu olaydan sonra savaştan çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada Kuzey Kore güneyden toprak almaya başlamıştı ve kısa sürede askeri güç fazlalığı sebebiyle başkenti Seul'e kadar ilerledi. Fakat bu arada Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talebinde bulundu. Bunu gören ABD içi çok sayıda asker dolu çıkartma gemilerini Güney Kore'ye getirdi ve buraya indirerek Kuzey Kore ile savaşmaya başladı. Amerika'nın yardıma gelmesiyle Kuzey Kore geri püskürtülmeye başlandı ve çok geçmedi ki başkenti Pyongyang ele geçirildi. ABD Japonya'ya yardım edemiyordu. Çünkü karşısında Rusya'yı ve Türkiye'yi bulacaktı. Bu arada Amerikan ordusunun da yardımıyla Güney Kore kuzey tarafını tamamen ele geçirmeyi başardı. Böylece bu cephede savaş sona erdi. Rusya ise Japonya'nın ana kara toprağı olan Honshu adasında da ilerlemeye başlamıştı. Türkiye'de bir yandan Kyushu adasını tamamen ele geçirdi ve üst bölgelere doğru hareket etmekteydi. Japonlar her ne kadar askeri mücadele etseler de ikili büyük ordulara karşı koyamıyorlardı. Bu sebeple her iki ülkede ilerleyişlerini sürdürmekteydiler. Derken bu arada Japonya Türkiye ve Rusya'ya şu çağrıda bulundu. Lütfen sayın Türkler ve Ruslar, ilerleyişlerinizi durdurun. Bunun bedelini ödersiniz diyerek tehditte bulundu. Fakat bu tehdit Türkiye'yi de Rusya'yı da durdurmuyordu. Japonya adeta yardım çığlıkları atıyordu ve dünya buna sessizdi. Dünyanın ancak elinden gelen ambargo uygulamaktı ve diğer ülkeler Rusya ile Türkiye'ye yaptırımlar yapıyorlardı. Ancak bunu da Türkiye ile Rusya ortaklıklarını arttırdıkları için ikili ticari antlaşmalarda bulundular ve yaptırımların etkisini azalttılar. Bu sırada Japonya cephesinde Türkiye Hiroşima'ya kadar toprak ele geçirmeyi başarmıştı. Ruslar ise Sendai kentine kadar ulaşmışlardı. Türkiye cephesi hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor ve Japonya'nın kentlerinden olan Osaka'yı ele geçirmeyi başardılar. En sonunda her iki ülkede ele geçire başkent Tokyo'da buluştular. Böylece başkenti düşen Japonya savaş kaybedeni olmuştu. Savaş sonucunda Türkiye topraklarını 783.000 kilometre kareden 950.000 kilometre kareye çıkartmıştı ve buradaki toprakları sayesinde de ekonomisini canlandırmayı başardı. Ayrıca Türkiye'de yer alan mülteciler ise bu topraklara gönderildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup bu videoyu beğenip paylaşarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.